Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bayramda yaklaşırken bugün sizlere çok lezzetli ve pratik 4 bezeden 40 kattan fazla bir baklava tarifi yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli bir tarif oluyor. Umarım sizlerin de beğeneceğiniz bir tarif olur. Ben hemen yapımına başlıyorum. İlk önce şerbetinden başlıyoruz arkadaşlar. 4 su bardağı toz şeker, 1 litre su yani 5 su bardağı. Güzelce şekerimizi suyumuzun içerisinde güzelce erittikten sonra ocağın üstüne veriyoruz. Altı kısık bir şekilde kaynar geldikten sonra yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz. Şerbetimiz bu şekilde hazırlanıp sonrasında ılımaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynarken o sırada biz de hamurumuzu yapıyoruz. Yoğuracağımız kabın içerisine 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuzunu ekleyip yumurtalarımızı iyice karıştırıyoruz. Yumurtalarımız oda ısısında olursa daha çabuk homojen olur. Üzerine 1 yemek kaşığı limon, yarım yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağını da ekleyip biraz daha karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra 1 paket kabartma tozu, 75 gram yaklaşık 1,5 yemek kaşığı tereyağı ya da margarini de ekledikten sonra ununu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Kullanmış olduğum yumurtalar büyük boy olduğu için unun miktarında değişiklik göstermektedir. Unun kalitesine göre de değişiklik göstermektedir. Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Ele yapışmayın ama biraz yumuşak bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar bu tarifte. Çünkü arasında bolca nişasta kullanacağımız için çok da sert olmaması gerekiyor ki güzelce açabilmemiz için. Hamurumuzu yoğurduktan sonra masamıza da alıp bu şekilde bir 5 dakika kadar daha azıcık un ekleyip güzelce homojen olana kadar yoğurup bu şekilde en az 10 dakika hamurumuzu bekletiyoruz arkadaşlar. Şerbetimiz de kaynar geldikten sonra dediğim gibi bir 10-15 dakika kadar kaynattıktan sonra artık soğumaya, ılımaya bırakıyoruz. Ve hamurumuzu adı üstünde olduğu üzere 4 bezeye ayırıyoruz. Kesinlikle denemenizde fayda var arkadaşlar. 4 kat ama 40 kattan daha fazla katımız çıkıyor. Artık açma işleminde nişasta kullanıyoruz arkadaşlar. Ayırmış olduğumuz parçalarımızı beze haline getiriyoruz ve bu şekilde en az yine 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Dinlenmiş olan bezelerimizi merdane yardımıyla güzelce açıyoruz. Burada edebildiğimiz kadar açıyoruz arkadaşlar. Yani açabildiğimiz kadar merdane yardımıyla zaten yumuşak güzel bir hamur olduğu için güzelce açılıyor. Ve üzerine nişasta serpip güzelce hani çok olmayacak şekilde ama az olmayacak şekilde de nişastamızı serpip bu şekilde karşılıklı hamurlarımızı kapatıyoruz. Bunların hepsi bize kat olarak geri dönüyor arkadaşlar. Her yere eşit gelecek şekilde her yere hamurumuzun her yerine nişasta gelecek şekilde serpip elimizle gezdiriyoruz ve tekrardan karşılıklı bu şekilde kapatıyoruz hamurlarımızı. Bütün hamurumuz bu şekilde en az bir 10 kat olacak şekilde kapatıyoruz. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde açıyoruz, nişastalıyoruz, karşılıklı kapatıyoruz ve bu şekilde bir servis tabağına alıp üzerine streçleyip bekletiyoruz. Yağımızı da hazırlıyoruz. 250 gram tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağını da ekleyip biraz eritiyoruz. Ve tepsimizin altına 2-3 yemek kaşığı yağımızdan gezdirip güzelce fırçayla her yerine gezdiriyoruz. Ve içine nişastalayıp katladığımız hamurlarımızı da tekrardan açıyoruz. Tekrardan bir merdane yardımıyla açıyoruz arkadaşlar. Hiç oklava kullanmadan gerçekten bak gördüğünüz gibi çok da güzel açılıyor. Tepsimin boyutuna göre açıyorum arkadaşlar. Kullanmış olduğum tepsim 800 gramlık. Ve açabildiğimiz kadar tekrardan açıyoruz. Tepsimizi hamurumuzun üzerine alıp kenarlarından kesiyoruz. Bu şekilde tam tepsimizin boyutuna göre bir yufka hazırlamış oluyoruz. Kenarları da bize ekstra olarak kat veriyor arkadaşlar. Birazdan sizlere göstereceğim. İlk kestiğimiz büyük yufkamızı tepsimizin içerisine koyuyoruz. Bu şekilde seriyoruz.
Yağlamak da önemli. Gerçi üzerine de en son yağ gezdireceğimiz için ama, yine de işimizi riske atmamak için tepsimizin altını yağlıyoruz ve her, yufkamızı serdiğimiz tepsimizin içerisini yağlıyoruz. Yani yufkamızı, yağlıyoruz ve kenarlarından kesmiş olduğumuz parçaları bu şekilde hamurumuzun üzerine alıyoruz. Dediğim gibi bunlar bize hep, kat olarak geri dönüyor. Çok da bastırmanıza gerek yok ve her katı dediğim şekilde, yağlıyoruz arkadaşlar. Kalan bütün yufkalarımızı aynı şekilde nişastayla güzelce açıyoruz. İkinci katımızı da bu şekilde sizlere göstermek adına direkt tepsimin içerisine, koyuyorum. Bıçakla kesme, şeklini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bıçağımızın tersiyle tepsimizin kenarından yavaş yavaş bastırarak, yufkalarımızı kesiyoruz. Kalan yufkaları aynı şekilde üzerine koyup yağladıktan sonra, üzerine cevizlerini, koyuyorum. Ben 2 kat ceviz kullandım arkadaşlar. 400-500 gram ceviz kullanabilirsiniz. Yani, elinizde varsa daha fazlasını da kullanabilirsiniz. Cevizlerini ekledikten sonra tekrar açmış olduğum yufkayı koyup tekrar bir kat daha ceviz koyduktan sonra, son, yufkamı da, bu şekilde tepsimin üzerine kapatıyorum. Son katımızın düzgün olması adına bu şekilde kenarlarını kesiyoruz ve kenarlarından katlayıp kesmiş olduğumuz parçaları büyük yufkamızın altına koyuyoruz ki, hem ziyan olmamış oluyor arkadaşlar hem de, görseli çok güzel olmuş oluyor. Ve kenarlarından bu şekilde içe doğru bastırıyoruz, bıçağımızın tersiyle ve artık son, şeklini kesme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Ben, dikdörtgen kestim. Dilediğiniz şekilde, kesebilirsiniz. Ya, bu şekilde çok pratik. Dediğim gibi zaten bu tatlının amacı hem gerçekten çok lezzetli, kat kat ve çok pratik bir şekilde herkesin, bayramda rahatlıkla yapabilmesi adına umarım beğeneceğiniz bir tarif olur ve kalan yağımızı, tatlımızın üzerine gezdirdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında bir 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Sonra 160 dereceye indirip yaklaşık yarım saat daha içi, kızarana kadar hamur olmayacak şekilde, kalmayacak şekilde pişiriyoruz. Ve tatlımız bu şekilde nar gibi kızardıktan sonra ilk bir, 5-10 dakika gittikten sonra, sıcağı çıktıktan sonra ılık olan şerbetimizi ılık olan tatlımızın üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Buradaki bu tarifteki püf noktalardan bir tanesi de, hem tatlımızın hem şerbetimizin ılık olması. Ve bu şekilde en az 2 saat bekletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki, şerbetli tatlıların bir gece buzdolabında beklettikten sonra tadı çok bambaşka oluyor. Ben çekim yaptığım için sizlere hemen göstermek adına, çıkarttım. Size gösterdikten sonra tekrar yerleştirip şerbetini çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet, son halini, şerbetini, iç dokusunu sizlere göstereceğim. Ama benim sizlerden küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, videomu ilk defa izlediyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım dener çok daha lezzetlisini yaparsanız. Yorumlar kısmında aklınıza takılan sorular varsa, bana oradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevap veririm. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.